Merhaba çocuklar. Bugün dedektif köpek balığımız Sharpie'nin harika bir bölümüyle karşınızdayız. Sharpie, denizi ele geçiren yosun kralına karşı. Bakalım denizdeki canlıları kurtarabilecek mi? İyi seyirler. Tüm deniz canlıları denizin derinliklerinden gelen tuhaf bir titreşim hissettiler. Denizin ortasından birdenbire deniz yosunları belirdi. Bu yosunlar deniz canlılarının ışıltılı ortamını ele geçirmeye başladı. Deniz canlıları çok korktular ve bu olağan dışı durum için hemen dedektif Sharpie'ye gidip durumu anlattılar. Dedektif Sharpie, renkli pulları ve zeki gözleriyle ünlü bir köpek balığıydı. Yanında ise daima enerjik ve hızlı yüzgeçleriyle ünlü dostu Kabarcık vardı. Sharpie denizin huzurunu koruyan bir kahramandı ve hemen olay yerine dalış yaptı. Sharpie ve Kabarcık yosunların izini sürmeye başladılar. Derinliklere indikçe gizemli bir yaratığın akıntıların arasında kaybolduğunu gördüler. Sharpie'nin gözleri parlak mavi ışıltıyla dolup taşıyordu. Çünkü bu gizemli olayın arkasında yatan büyük sırrı sezebiliyordu. Dedektif Sharpie ve Kabarcık yosunların izini takip ederek derinliklere doğru ilerlediler. Denizin dibine vardıklarında gizemli yaratığın izlerini akıntıların arasında kaybolmuş gördüler. Ancak su altındaki bir mağarada tuhaf bir ışık dikkatlerini çekti. Sharpie hızlı yüzgeçleriyle mağaranın girişine doğru ilerledi. Kabarcık da hemen ardından geldi. Mağaranın içinde yosunların arasında gizlenmiş bir kuyruklu deniz yıldızının ışıltısı vardı. Bu yıldız deniz canlılarının huzurunu bozan sorunun kaynağı gibi görünüyordu. Dedektif Sharpie zeki gözleriyle yıldıza odaklandı. Yıldızın etrafındaki yosunların deniz canlılarının ışıltılı ortamını ele geçirmek için bir planın parçası olduğunu anladı. Ancak Sharpie'nin gözleri daha fazlasını sezebiliyordu. Yıldızın altında kuyruklu deniz yıldızının gizemli enerjisiyle beslenen eski bir yosunlar kralı uyanmak üzereydi. Dedektif Sharpie, Kabarcık ile birlikte yosunlar kralının öfkeli uyanışını durdurmak ve deniz canlılarının huzurunu geri getirmek için bir şeyler yapmalıydı. Dedektif Sharpie ve Kabarcık, parlayan deniz yıldızının etrafındaki gizemli yosunları inceledikçe yosunlar kralının uyanışının nedenlerini anlamaya çalıştılar. Yosunların arasında gezinirken gizemli yazıtlarla dolu eski bir tapınak keşfettiler. Bu tapınak, yosunlar kralının geçmişine ve güçlerine dair ipuçları içeriyordu. Sharpie, tapınaktaki yazıtları incelediğinde yosunlar kralının eski bir lanetle bağlı olduğunu ve parlayan deniz yıldızının enerjisinin onu uykusundan uyandırdığını fark etti. Yosunlar Kralı, deniz canlılarının huzurunu bozmaya ve kendi gücünü yeniden kazanmaya çalışıyordu. Kabarcık bu gizemli gücün dengeyi bozduğunu ve deniz canlılarının yaşamını tehdit ettiğini söyledi. Dedektif Sharpie hemen plan yapmaya koyuldu. Tapınaktaki yazıtlardan elde ettiği bilgilerle Yosunlar Kralı'nın gücünü azaltmak ve deniz canlılarının huzurunu geri getirmek için yazıtlardaki bir büyüyü kullanmalıydı. İkili, Yosunlar Kralı'nın uyanışını durdurmak için büyülü bir maceraya atıldı. Denizin derinliklerindeki gizemli geçitlerden geçerken, Yosunlar Kralı da kendi güçlerini kullanarak onlara engeller çıkarmaya kararlıydı. Dedektif Sharpie ve Kabarcık, denizin derinliklerindeki gizemli mağaralardan geçerken şeffaf bir su perisi belirdi. Su perisi, Yosunlar Kralı'nın lanetini kırmak için gereken özel taşı bulmaları gerektiğini söyledi. Ancak taşın gizemi sadece Yosunlar Kralı'nın sarayında ortaya çıkacaktı. Dedektif Sharpie ve Kabarcık
su perisinin peşinden Yosunlar Kralı'nın sarayına doğru yola çıktılar. Yolda karşılarına çıkan deniz yaratıkları onları kralın hizmetkarlarına karşı koruyordu. Yosunlar Kralı'nın sarayına vardıklarında gözlerine inanamadılar. Karşılarında parlak bir denizaltı şehri, büyüleyici bir manzara vardı. Ancak sarayın içinde gizemli bir sessizlik vardı. Dedektif Sharpie her adımında artan bir enerji hissetti. Kabarcık ise su altı koridorlarında yankılanan eski bir şarkının melodisini duydu. Sarayın taht odasına girdiklerinde Yosunlar Kralı karşılarına çıktı. Dev bir deniz yılanının şeklinde olan kralın gözleri öfkeyle parlıyordu. Ancak Sharpie'nin kararlı bakışları krala durması ve huzur geri getirmesi gerektiğini anlatıyordu. Yosunlar Kralı kendi gücüne karşı koyabileceklerini düşünmüyordu. Ancak dedektiflerimiz yolda öğrendikleri bilgilerle Yosunlar Kralı'nın lanetini kırabilecekleri güçlü bir büyüyü ortaya çıkarmışlardı. Yosunlar Kralı Sharpie ve Kabarcık'ı inceledi ve ardından bir gülüş belirdi. "Eğer gerçekten deniz canlılarının huzurunu geri getirmek istiyorsanız size bir fırsat," dedi. Onlara büyülü bir labirent gösterdi. "Bu labirenti geçin," dedi. Labirentin duvarları Yosunlar Kralı'nın gücünü yansıtan renkli yansımalarla doluydu. Sharpie ve Kabarcık karmaşık yollar boyunca ilerleyerek karşılaştıkları zorlukları aştılar. Labirent zaman zaman değişen büyülü bir atmosfere sahipti ve her köşede farklı bir sınav onları bekliyordu. Dedektif Sharpie'nin zekası, labirentin karmaşıklığını çözmekte kilit bir rol oynadı. Kabarcığın hızı ve çevikliği ise onlara zaman zaman tehlikeli durumlardan kurtulma konusunda yardımcı oldu. İkili birlikte çalışarak labirentin derinliklerine doğru ilerledi ve sonunda bir odada durdu. Oda, devasa bir mercanın ortasında duran güçlü bir kristalle aydınlanmıştı. Bu kristal, Yosunlar Kralı'nın lanetini kırabilme gücüne sahipti. Ancak kristalin etrafında koruyucu bir kalkan vardı ve onu kırmak için işlerindeki bağlılığı ve güveni birleştirmeleri gerekiyordu. Sharpie ve Kabarcık el ele vererek kristalin etrafına dönen enerjiyi hissettiler. Birlikte odaklandılar, işlerindeki güç ve bağlılıkla kalkanı zayıflattılar. Kristal parladı ve etrafındaki koruyucu kalkan kayboldu. Yosunlar Kralı bu muazzam enerjiyi hissetti ve gözlerindeki öfke yerini şaşkınlığa bıraktı. Dedektif Sharpie ve Kabarcık kristali alarak Yosunlar Kralı'nın karşısına geçtiler. Yosunlar Kralı kendi içinde bir değişim geçirdi ve artık huzur ve denge için mücadele etmeye hazır hale gelmişti. Dedektif Sharpie, Yosunlar Kralı'na deniz canlılarının huzurunu korumak için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Yosunlar Kralı, Sharpie ve Kabarcık'a teşekkür etti ve deniz canlılarının huzurunu geri getirmek için elinden geleni yapmaya söz verdi. Dedektif Sharpie, Kabarcık ve Yosunlar Kralı denizin derinliklerindeki tüm yosunları temizlediler ve kaybolan dengeyi tekrar sağladılar. Deniz eski huzuruna kavuştu ve tüm canlılar uyum içinde yaşamaya devam ettiler. Evet arkadaşlar, hikayemizin sonuna geldik. Dedektif Sharpie'nin başka bir macerasında görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.